Hepimiz bir gün öleceğimizi biliyoruz, değil mi? İşte bu basit ama sarsıcı gerçek, insanlık tarihinin en büyük zihinlerini nereye sürükledi? Bugün felsefenin ölümle olan bu kaçınılmaz dansına ve bu danstan nasıl bir anlam damıtmaya çalıştığına bakıyoruz. Gelin Schopenhauer'ın bu çarpıcı tespitiyle başlayalım. Felsefenin ilham perisi, hayatın neşesi ya da güzelliği değil, ölümün ta kendisidir. Yani bizi neden buradayız gibi o devasa soruları sormaya iten asıl şey, bir gün burada olmayacağız gerçeğinin o soğuk nefesi. Peki madem bu son kaçınılmaz, ne yapacağız, tavrımız ne olacak? Felsefe bize birbirinden geceyle gündüz kadar farklı iki ana yol sunuyor. Bir yanda ölümü görmezden gelip anı yaşama sanatı, diğer yandaysa anlamlı bir hayat için ölümle göz göze gelme cesareti. Hangisi daha bilgece bir yol? İlk durağımız bu konuyu düşünmenin bir zaman kaybı olduğunu, hatta bir akıl hastalığı olduğunu savunanlar. Gerçekten de bilgelik, bu nihai gerçeği tamamen görmezden gelmekte mi yatıyor? Bakın masanın bir tarafında Spinoza oturuyor. Diyor ki, özgür ve bilge bir insan ölümden daha az düşündüğü bir şey yoktur. Neden? Çünkü bilgelik hayat üzerine bir tefekkürdür. Henüz deneyimlemediğimiz ölüm üzerine değil. Ama masanın tam karşısında Sokrates'ten günümüz varoluşçularına uzanan dev bir gelenek var. Ve onlar tam tersini söylüyor. Hayır, felsefe yapmak ölüme hazırlanmaktır. Varoluşçulara göre asıl korkumuz, canımızın yanması gibi biyolojik bir korku değil. Çok daha derin, çok daha temel bir şey bu. Yok olma ihtimali. Hiç olma düşüncesinin yarattığı o derin, o buz gibi varoluşsal endişe. İşte bu endişenin tam kalbine inmek için Schopenhauer'ın bize sunduğu o müthiş diyaloğa kulak verelim. Yok olma korkumuzun doğasını burada çok net göreceğiz. Diyalogdaki Trasimakos karakteri aslında hepimizin içinden geçen o soruyu soruyor. Hani gece yatağa yattığımızda aklımıza gelen o soru. Ben, öldükten sonra ne olacağım? Ama lafı dolandırmadan net bir cevap istiyor. Filozof Filaletes'in cevabı ise ilk başta kulağa bir şaka gibi geliyor, değil mi? Her şey ve hiçbir şey. Ama durun, bu bir kelime oyunu değil. Bu paradoksal cevap, Schopenhauer'ın bütün ölüm felsefesinin kilidini açan anahtar aslında. Peki nasıl oluyor da hem her şey hem de hiçbir şey oluyoruz? Schopenhauer diyor ki, bakın, var olmanın iki yüzü var. Biri fenomen, yani şu anki siz. Sizin bireysel kimliğiniz, anılarınız, bedeniniz. Bu geçici, bir başlangıcı ve sonu var. Diğeri ise yaşama iradesi, yani varoluşun ta kendisi. Evrensel, sonsuz, yok edilemez bir yaşam gücü. Bizler bu devasa irade okyanusundaki küçücük, geçici dalgalar gibiyiz sadece. İşte o ben var olmak istiyorum feryadımız Schopenhauer'e göre en temel yanılgımızdan kaynaklanıyor. Okyanustaki küçük bir dalga olduğumuzu unutup kendimizi okyanusun tamamı sanmamızdan. Dolayısıyla can alıcı nokta şu. Bu bireysel formunuz, yani dalga, yok olduğunda evet, hiçbir şey olacaksınız. Ama varlığınızın asıl kaynağı olan o sonsuz okyanusa, o evrensel yaşama iradesine geri döneceğiniz için aynı zamanda her şey olacaksınız. Parça yeniden bütüne karışacak. Şimdi Schopenhauer'in bu metafiziksel tesellisinden çıkıp rotamızı tamamen farklı bir yöne, varoluşçulara çevirelim. Onlar bambaşka bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki ölüm çözülecek bir problem değil, aksine hayatı dolu dolu, sahici bir şekilde yaşamak için kullanacağımız bir araçtır. Onlar için ölüm yolun sonundaki bir tabela değil. Hayır, o yolculuk boyunca sürekli yanımızda yürüyen, omzumuza dokunup vaktin daralıyor, şu an ne yapıyorsun diye fısıldayan bir yol arkadaşı. O sizin en kişisel, en devredilemez, başkasının sizin yerinize yaşayamayacağı en temel imkanınız. Peki tamam da bu farkındalığı nasıl sahici bir yaşama dönüştüreceğiz? İşte varoluşçuların bize sunduğu o 4 adımlık zihinsel reçete. 1. Ölümün senin kişisel kaçınılmaz kaderin olduğunu ve kimsenin senin yerine ölemeyeceğini kabul et. 2. Onun herkesin başına gelen sıradan bir şey olduğu fikrinden sıyrıl, o senin. 3. Bunu yapınca anlayacaksın ki elinde olan tek gerçek şey şu an. Ve 4. İşte bu kısıtlı zamanı bir filtre gibi kullan. Hayatındaki anlamsız, gereksiz şeyleri eleyip geriye sadece senin için sahici ve önemli olanı bırak. Buradaki amaç ne peki? Çok basit aslında. Toplumun, alışkanlıkların, herkes böyle yapıyor düşüncesinin bizi sürüklediği o ezbere, sorgulanmamış hayattan uyanmak. Yani o düşmüş durumdan çıkıp kendi hayatının direksiyonuna geçmek ve anlamını bizzat kendin yaratmak. Peki, bu iki farklı felsefi yolun sonunda vardığımız yer neresi? Hem Schopenhauer hem de varoluşçular bir konuda şaşırtıcı bir şekilde anlaşıyorlar.
Felsefe size ölümden sonra ne olacağını söylemez, bir cennet vaat etmez. Ama çok daha acil, çok daha şimdiki zamana dair bir şey sunar. Asıl mesele ölümden bir şekilde kaçmak ya da onu yenmek değil. Asıl mesele ölümün kaçınılmaz olduğu bilgisini alıp onu şimdiki hayatımızı daha anlamlı, daha dolu kılacak bir enerjiye dönüştürmektir. Yani bu felsefi alet çantasındaki her şey öbür dünyayla değil, tam da bu anla, şu nefes alıp verdiğimiz anla ilgili. Fakat bir dakika, bu yaklaşımlarda bir eksiklik olabilir mi? Yani sürekli kendi ölümümüzle bu kadar bireysel bir hesaplaşma içine girmek bizi biraz bencil yapmaz mı? Bizi diğer insanlardan, toplumsal bağlarımızdan koparmaz mı? Bu da bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor, değil mi? Gerçekten anlamlı, sahici bir hayatın anahtarı sadece kendi faniliğimizle sessizce yüzleşmekte mi saklıdır? Yoksa asıl anlam belki de kendimizden daha büyük bir şeye, bir davaya, paylaştığımız o ortak insanlık hikayesine bir tuğla da bizim koymamızda mı yatıyor? Kim bilir, belki de gerçek bilgelik bu iki bakışı birleştirebilen yolda gizlidir.